amaçsız büyük meydanlarda bekler. Zamanın bir noktasında şahlanıp kalmış atı. Göğü işaret eder elindeki kılıçla. Kendine boyun eğmeye çağırır sanki yıldızları. Eskiden insanlar geçerdi yanı başından. Ellerinde poşetler, yüzlerinde dünya ağrısı. Çocuklar düşüp kalkardı önü sıra, ağızları yarı açık, en hüzünlü sözcükleri ararlardı. O orada taşa işlenmiş bir fikir, nice iktidardan daha yaşlı, nice tiranı devirmiştir. Yüzü artık kırışmaz ama aşınır. Sesi yok ama ismi kulaktan kulağa bir fısıltıdır. Bazen bir damla yağmur düşer taştan gözlerine, yüzyıllar öncesinden uyanır. Değişimi görür, değiştiğini görür, bir iki parçası aşağı yuvarlanır. Gece indiğin eli, varlığı karaltılar arasında bir karaltı. O cesur, yargılayan bakışları artık yılgın. Bir kez daha haykıracak hali kalmamış, zaman tekrar aksa, bir kez daha şahlanmayacak atı. Mücadelesi unutulmaya yüz tuttu. Adının geçtiği kitaplar yakıldı. O mağrur zaferlerinden, çocuklara ders diye okutulan kıssa dolu yaşam öyküsünden hiçbir şey kalmadı. İnsanlık yittiğinde düşünülmüş onca şeye ne olur? Hep bir anlama yorulmuş ortak acıların, söylenmemiş sevilerin, boşa geçirilmiş yaşamların sayısı nerede tutulur? Düşünce vücut bulur ve toza toprağa karışır elbet. Düşünülmüş her şey bir arı işçiliğiyle yapraklara dokunmuştur. O kılcal damarlarda gezinen tarih ki insandan öte yalnızca böcekler bilir onu ve belki kelebeğe büyüyecek bir tırtılın ayaklarıyla daldan dala konmuştur. Kahraman ilk kez ölümle burun buruna geldiğinde kendine sormuştu. Ne gelirdi elden ve niçin bu kadar yorgundu? Yanında yöresinde kimseler yoktu ki yanıtlasın. Yalnızlıkla dövdüğü ruhu şimdi bomboştu. Bunca derinliği istemezdi. Kendiyle boğulacağını, kendinde yiteceğini bilmezdi. Her akışa ters, her soluğu kendini bir sonrakine ikna ediş, her sorusu yanıtı olmayanlar arasından seçilmiş. Tepeden tırnağa yankı kesildi. Kalp atışları, zonklayan şakaklar ve korku. Savaş meydanları, yüzüne doğrultulmuş namlular, barut kokusu. Hepsini bir kez daha tecrübe etti. Ucu ucuna ıskaladığı ölümleri anımsadı. Omzunu sıyıran kurşunları, patlamamış bombaları ve hep kendinden taraf olmuş yazgıyı. Ama şimdi ilk kez sınanıyordu. Öyle yüksek tepelerde yalnız bir kartal falan gibi değil, paçavraya dönmüş kanlı çadırlar arasında kendi çığlığı yüzlerce ötekisine karışıyordu. Güç bela susturdu kendini. Güç bela o sözcükleri buldu. Ne gelirdi elden ve niçin bu kadar yorgundu? Kahraman orada ölmedi. Sırtında kurşun izleri ve yanıklar. Yüreğinde artık korkusuz bir yırtıcının sessizliği. Bir savaştan ötekine yürüdü. Heykeli o koca meydanda, karanlığın bir noktasında kıpırtısız durur. Kimileyin şimşek çakar, göğe doğrulttuğu kılıcının ucunda soğuk bir parıltı ve gök gürler, orduları harekete geçiren bir savaş narası gibi. Kargalar kondu omzuma, ayaklarıma kediler dolaştı. İzmaritler bastırıldı taştan topuklarıma ve her fotoğrafta biraz daha eskidim. Vakit çoktu ve ben koşuşturan beşeri izledim. Önce giysileri değişti, sonra yüzleri. Bir başka tutar oldular çiçekleri. Yine de zamanı bekledim. Her şeyin başa sarıp ölenlere ikinci bir şansın verileceği. Bekledim ama gelmedi. Ben ki unutuldukça ölürüm,
Mezarım insanın düşleri. Orada bile bana yer yoktu. Çünkü beşer hiçliğe yummuştu gözlerini. Öyleyse ben artık neyim? Boşa mı en önde sürdüm atımı? Boşa mı yırtındım ortasında onca anlamsızlığın? Ben ki insanın hem günah keçisi hem kıvancıydım. Bir tutam ölümsüzlük istedim, yüzlerce kez öldüğümle kaldım.''